Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Temu'dan 3 paket toplamda 20 tane ürün aldık. Bu ürünler normalde tamir içerikli ürünler. Yanında farklı ürünler de var ama genelde tamir üzerine, yani tamir yapabilecek malzemeler var. Bu video sponsorlu bir video olduğu için sizin için de çok güzel avantajları olacak arkadaşlar. Özellikle yeni kullanıcılar için çok faydalı olacak. Eğer Temu'ya ilk defa kayıt olacak olursanız yukarıdaki kare kodu indirerek altındaki şifreyi de arama satırına yazdığınız zaman size 700 TL'lik kredi verecek. Aynı zamanda ben bu ürünleri anlatırken her ürünün üst tarafta bir kare kodu olacak. O kare kodu okutarak alışverişinizi yaptığınızda 32.99 TL ve orijinal fiyatı üzerinden vergisi ödediğinizde indirimli bir şekilde satın alabileceksiniz. Şimdi ben hemen ürünlerin tanıtımına geçeceğim. Paketlerin içerisinde gerçekten çok güzel ürünler var. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hemen paketlerimizi açmaya başlıyoruz. Temu gerçekten güvenli mi diye soran arkadaşlarımız var. Bence çok güvenli. Eğer yanlış gönderilmiş bir ürün veya sizin beğenmediğiniz bir ürün gelmiş olursa iade yaptığınız anda bütün paranızı iade ediyorlar. Üstelik size gelen ürünü de geri istemiyorlar. O ürün de sizde kalabiliyor. Yine o ürünün parasını iade ettikleri halde o ürünü de siz kullanmış oluyorsunuz. İlk olarak elektronik tartıyı tanıtacağım arkadaşlar. Bu tartı dijital bir tartı ve kullanımı gerçekten çok kolay. Paketin üzerinde 50 kiloya kadar tartım yapabildiği yazıyor. Çalıştırmaya çalıştığımda ilk başta çalıştıramadım. Alt tarafını kontrol ettiğimde pilin boşalmaması için bir tane yalıtkan koymuşlar. Oradaki bandı çektiğimde tartı çalışmaya başlıyor. Hassas ölçüm de yapabiliyor. Örneğin şu anda ölçmeye çalıştığım pürmüzlerin yakıtı gördüğünüz gibi 0,13 gösteriyor. Yani 130 gram civarında. Ölçümü netlediği zaman hafızaya alıyor. Eğer siz buradan bu ürünü çıkarsanız bile rahat bir şekilde üzerindeki ağırlığı okuyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi paketin üzerinde de 50 kilograma kadar ölçtüğü yazıyor. İkinci cihazımız elektrikli cihazları tamir ederken olmazsa olmazı dijital multimetre. Bu multimetre biraz küçük, yani iç pantolonumun cebine girecek ölçüde. Arka taraftaki pil yuvasını açtıktan sonra 9 voltluk pil takmanız gerekiyor. 9 voltluk pili taktıktan sonra direkt kullanabiliyorsunuz. Alternatif akım voltajı, DC voltaj, direnç, diyot, amper ölçebiliyorsunuz. Üst taraftaki soket kısmına da transistörlerinizi bağladıktan sonra transistörlerin sağlamlık testini de yapabiliyorsunuz bu cihazla. Hemen bir deneme yapıp çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istiyorum. Prizi kontrol ettiğimde 223 volt gösteriyor. Yani bizim şebeke gerilimimiz gayet güzel gözüküyor. Bir de tamir işlerinde benim en çok kullandığım diyot konumu. Bu konumda hemen hemen her türlü cihazın sağlamlık kontrolünü yapabiliyorum. Bence küçük, kullanışlı ve görevini yerine getiriyor. Diğer cihazımız temassız tespit kalemi. Bu kalem inanılmaz faydalı bir kalem. Örneğin bir elektrikli süpürge tamiri yaptım. Kablosu kopmuştu. Elimde böyle bir cihaz olmadığı için kablosunun kopuk olduğu yeri bulmam gerçekten çok zor oldu. O videoyu da yakında yayınlayacağım. Bu kalemi neden kullanmadın diye sormayın, çünkü bu kalem daha yeni geldi. Videoyu daha önce yaptım, sadece editlemedim. Yine pillerin arka tarafında koruyucu bir şerit var. O şeridi çıkartmadan cihazımız çalışmıyor. Bunun pilleri içerisinde geldi. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ucunda ışığı da var. Hassas veya daha yüzeysel seçimler yapabiliyorsunuz. Bakın, enerji olan yerde sinyal veriyor. Üzerindeki led yanıyor ama kopuk tarafı geçtikten sonra ışığın söndüğünü görüyorsunuz. Yani tam o noktada kopukluk var demek oluyor. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için tam o noktadan kesmek zorunda kaldım. Bu şekilde gözle kontrol etmek kolay ama içeriden kopukluk olursa bu test cihazına kesinlikle ihtiyacınız var demektir. Bir sonraki ürünümüz ışıklı bardak. Bu bardağı da yine Temu'da gördüm. Çok hoşuma gitti. O yüzden denemek istedim. O yüzden bunu da aldım. Bardağı kutusundan çıkarttığımda gerçekten çok şık gözüküyor. Bardağın içerisine herhangi bir içecek koyduğunuz zaman hemen ışıkları yanmaya başlıyor. Bu şekilde çok güzel bir görüntüsü var ama ışıkları kapattığınızda resmen disco ışıklarına benziyor. Eğer pili biterse alt taraftaki pil yuvasından pilini değiştirebiliyorsunuz. Bir sonraki ürünümüz matkap ucu. Bu matkap ucunun özelliği ise eğimli olan yerlerde, matkabın yanaşmadığı yerlerde düzgün bir şekilde vidalama yapabilmek için. Üzerindeki kırmızı halkayı aşağı ittirdikten sonra eğimli bir şekilde vidalama yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda dik vidalama yapmak isterseniz kırmızı halkayı geri çektiğinizde mekanizma kilitleniyor. Çok ağır olmayan hafif vidalama işlerinde gerçekten işe yarıyor. Bir sonraki ürünümüz vidalama seti. Bu kutunun içerisinde gerekli olan neredeyse bütün uçlar bulunuyor. İçerisinde hiç görmediğim uçlar var. Aynı zamanda elektrikli cihazlara zarar vermeden açabilmek için plastik malzemeler de var. Yan taraftaki plastiğin ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Örneğin şuradaki
üçgen ucu daha önce çok aramıştım. Nalburlarda bulamadım ama burada var. Kutunun diğer tarafında yine açmaya yarayan plastik malzemeler var. Telefon camlarını çıkartmak için bir vantoz da bulunuyor. Küçük uzatma ucu, cımbız ve uzun uzatma kolu da var. Bu ürünü aldıktan sonra artık etrafta uç aramak zorunda kalmayacağım diye düşünüyorum. Sıradaki ürün güneş enerjili LED projektör. Elektrik olmayan bağ bahçelerde gerçekten çok işe yarar diye düşünüyorum. Elektrik çekmeye üşendiğim yerlerde de kullanabilirim. Kutunun içerisinden bir de uzaktan kumanda çıktı. Eğer yükseğe takarsam gerçekten çok kullanışlı olabilir. Üzerinde hareket sensörü de var. Açma kapama düğmesine bastığımda çalıştıramadım. Fakat alt tarafında bir düğme daha varmış. Onu da açmamız gerekiyor. Onu açtıktan sonra gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Üzerinde ışık şiddetini 3 kademeli olarak ayarlayabiliyoruz. Üst tarafındaki güneş panelini güneş görecek şekilde ayarlamamız mutlaka gerekiyor. Atölyenin üst tarafına montajını yaptım. Işıkları kapattığımda gayet güzel bir şekilde ışık veriyor. Kumandadan ışık şiddetini ayarlayabiliyorum, açıp kapatabiliyorum. Bir sonraki ürünümüz yine farklı bir şekilde tasarlanmış güneş enerjili lamba. Bu biraz daha dekoratif gözüküyor. Fakat bu lambanın çalışabilmesi için karanlık bir ortamda olması gerekiyor. Yani gün ışığı varken üzerindeki sensör çalışmasına izin vermiyor. Ama karanlık ortamda yine üzerindeki düğmeden ışık şiddetini 3 kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Gündüzleri ise lambayı açık bırakmış olabilir miyim yoksa kapattım mı diye düşünmenize gerek yok. Işığı gördüğü zaman kendisi kapanıyor. Işıkları kapatıp denediğimde gerçekten çok dekoratif gözüküyor. Eğer bina girişindeki kapınız güneş alıyorsa iki yanına bu lambalardan koyduğunuz zaman gerçekten çok şık gözükebilir. Bir sonraki ürünümüz bitki şeklinde güneş enerjili bir lamba. Parçalarını birbirine eklediğinizde büyük bir bitki gibi gözüküyor. Üst tarafındaki ledler bükülebilir ve sabitlenebilir şerit ledlerden yapılmış. Yani üzerinde istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Ben kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Atölyenin içerisinde bir kutuya sapladım ama dışarıda normalde toprağa batırmanız gerekiyor. Işıkları kapattığımda çok güzel bir görüntü var. Üzerinde 2 tane düğme var. Bir tane düğme açma kapama düğmesi, diğer düğme ise modları değiştiriyor. Yürüyüş yollarında 4-5 tane bunlardan koyulsa gerçekten çok güzel bir görüntü verebilir. Bir sonraki ürün benim çok kullanmış olduğum kademeli matkap uçları. Özellikle gücü düşük olan matkapları kullanırken çok iyi oluyor. Üzerindeki ölçüleri kademeli olduğu için hem matkabı üzmüyor hem de matkap uçlarını değiştirmeden istediğiniz ölçülerde delik delebiliyorsunuz. Saklama çantası da gerçekten güzel olmuş. Uçları buraya koyduktan sonra direkt cebinize atabilirsiniz. Yine güneş enerjili bir şerit ledimiz daha var. Bu şerit ledler benim çok hoşuma gidiyor. Üzerindeki ledlerin bağlantısını yapan kablo açıkta olduğu için eklemesi de çok kolay. Bu ledleri kullanarak kavanozların içerisine koyduktan sonra çok güzel bir ışık yapan arkadaşa rastlamıştım internette. 4-5 tane kavanozun içerisine koyarak güneş enerjili dekoratif bir ortam yapabiliriz. Bunun da çalışıp çalışmadığını kontrol ettiğimizde gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Yine üzerindeki düğmelerden modunu ayarlayabiliyoruz. Bazen hızlı yanıyor, bazen yavaş yanıyor, bazen ışık şiddeti düşükten başlayıp yükseğe doğru ayarlanabiliyor. Bir de güneş gözlüğü aldım. Aslında bizim konseptimizle hiç alakası yok ama gerçekten hoşuma gitti. Ama güneş gözlükleri bana hiç yakışmıyor. Bir de direksiyon topuzu aldım. Bu direksiyon topuzunun nasıl kullanıldığını bilmiyorum. İlk başta ters takmışım. Biraz direksiyonun dış tarafında olması gerekiyormuş. Yerine taktıktan sonra test ettiğimde gerçekten kullanımı çok kolay. Ama sanırım daha çok forklift veya traktör gibi tarım aletlerinde kullanılıyor. Bunu da arabanın ön camını silerken iç taraftan uzanamadığım için aldım. İçerisinden ekstra bir bez daha çıkıyor. İçerisinden çıkan plastik parçanın üzerine bezini taktıktan sonra plastik sapa da kendiniz takmanız gerekiyor. Artık kullanıma hazır. Bence içeriden çok rahat oldu. Ama isterseniz dışarıda da kullanabilirsiniz. Yine en sevdiğim cihazlardan bir tanesi. Kaçak kontrol cihazı. 3 volt ile 36 volt arasında ölçüm yapabiliyor. Paketinden çıkarttıktan sonra arabamıza test etmek istiyoruz. Şasiyi aslında eksiye takmam gerekiyordu. Ama ben artıya taktım. Allah'tan ters bağladığınızda koruması var. Üzerinde yeşil led yanıyor. Ölçü aletinin şasisini yeniden eksiye bağladığımda hem üzerinde kırmızı yanıyor hem de kaç voltluk bir kaçak var onu gösteriyor. Bu arada akümüzün voltajı 12 volt. Biraz düşük bence. Yine araçlar için kullanılan plastik dübellerden aldım. Bu paketin içerisinde her çeşit ve her renkte dübel var. Bu dübeller elektrik
elektrikli bisiklet kaportalarında ve arabalarda da kullanılıyor. Dübeli yerine yerleştirdikten sonra üzerindeki vidayı sıkıyorsunuz. Bir gün muhakkak ihtiyacım olacak diye düşünüyorum. Daha önceden de ihtiyacım oldu ama o zaman bulamadım. Ağaç vidası veya benzer şeyleri kullanmak zorunda kalmıştım. Bir sonraki ürünümüz uzaktan kumandalı şerit led. Bunun için herhangi bir adaptör kullanmanıza gerek kalmıyor. USB girişi var. Ben televizyonda kullanacağım. Televizyonun zaten USB girişine bağladığım zaman bu cihaz çalışmaya başlayacak. Üzerinde kendi yapışkanı var. Üzerindeki şeridi çıkarttıktan sonra direkt televizyona uygulayabiliyorsunuz. Televizyona yapıştırıp USB'yi yerine taktığımda direkt çalışmaya başladı. Uzaktan kumandayla da istediğim rengi ayarlayabiliyorum. Bence çok güzel oldu. Bu küçük parça çeşmelere takılıyor ve benim çok işime yarayacağını düşünüyorum. Artık çeşmeler eski sistem değil ve uçlarına hortum takılamıyor. Özellikle köy evlerinde bahçeleri sularken hortum takmamız gerekiyor. Banyo bataryasının ucunu çıkartıp yerine bu parçayı taktığımda artık ucuna hortum takabilirim. Bu paketin içerisinde 2 tane küçük bez var. Bu bezler arabanın üzerinde oluşan küçük boya çiziklerini gidermekte gerçekten çok etkili. İçerisindeki bez ıslak. Sanırım içerisinde pastacılığa da var. Kapı kollarının içerisindeki çizikleri normal bezle sildiğimde gideremiyorum. Ama bu bezi paketin içerisinden çıkartıp kapı kolunun içerisine uyguladığımda çizik falan kalmıyor. Bence çok kullanışlı. Islak mendil gibi. Bu elimde görmüş olduğunuz küçük güneş paneli direkt telefonlarınızı şarj edebiliyor. Arka tarafındaki plastik kutunun içerisinde sanırım bir devre var. Paneli güneşe koyup şarj kablosunu bağladığımda direkt telefonum şarj olmaya başlıyor. İster telefonunuzu isterseniz powerbank'ınızı şarj edebiliyorsunuz. Bu da yine benim çok sevmiş olduğum tamir malzemesi. İçerisinde yapışkanlı bir deri var. Elektrikli bisiklet koltuklarını çok rahat bir şekilde bununla tamir edebiliyorum. Tek yapmam gereken ihtiyacım olan ölçüde parça kesmek. Parçayı kestikten sonra yırtık olan derinin üzerine uyguladığımda çok güzel işe yarıyor. Siyah renkli koltuklarda daha güzel gözüküyor. Fakat farklı renkli koltuklarda da çok sırıtmadığını düşünüyorum. İçerisindeki süngerin gözükmesinden güzeldir. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.